Sokaklarda, okullarda, parklarda, alışveriş merkezlerinde artık hayatımızın her köşesinde onlar var. Mavi, sarı, yeşil, gri ve kahverengi kutular. Peki bu renklerin hayatımızın sıradan birer parçası haline gelmesinden öte onları gerçekten fark ediyor muyuz? Hangi rengin ne anlama geldiğini, içine hangi atıkların atılması gerektiğini ve doğru kullanıldıklarında doğaya neler kazandırdıklarını biliyor muyuz? Aslında bu renklerin her biri atıklarımızı ayrıştırırken bize sessiz ama güçlü birer rehberlik sunuyor. Mavi, bir kağıdın ormanlarla olan kadim bağını. Sarı, plastiğin doğaya ve denizlere ulaşmadan önce yeniden değerlendirilmesi gerektiğini. Yeşil, camın sonsuz kez yeniden doğabileceğini. Açık gri, metalin ardındaki değerli madenleri ve harcanan muazzam enerjiyi. Kahverengi, çöp sandığımız organik atıkların yeniden toprakla buluşabileceğini. Ve koyu gri ise geri dönüştürülemeyen atıkları ayırarak bu ekosistemin kusursuz işlemesini hatırlatıyor. Bu renkler yalnızca farklı atıkları temsil etmiyor. Aynı zamanda ormanlarla, denizlerle, toprakla ve enerji kaynaklarıyla kurduğumuz ortak geleceği simgeliyor. Şimdi gelin onları biraz daha yakından tanıyalım. Hangi kutunun neyi topladığını, bu atıkların nasıl hayat bulduğunu ve doğaya neler kazandırdığını bizzat onların ağzından dinleyelim. Merhaba, dünyam kağıt ve kartondan oluşur. Temiz ve kuru gazeteler, dergiler, defterler ve karton ambalajlar bana bırakılabilir. Peki neden onları ayırıyoruz? Çünkü kağıdın kökeninde bir ağaç vardır. Kullanılmış kağıdı yeniden üretime kazandırmak, yeni ham madde ihtiyacını azaltarak ormanlar üzerindeki baskıyı hafifletir. Ormanlar yalnızca ağaç değil, kuşların yuvası, su döngüsünün parçası ve karbon yutaklarıdır. Bana attığın kağıtlar tesiste parçalanıp liflerine ayrılır ve yeniden üretime kazandırılır. Fakat dikkat et, yağlı kağıtları, ıslak mendilleri ve kirli peçeteleri bana atma. Unutma, attığın her kağıt küçük görünebilir ama milyonlarca insanın atıklarıyla birleştiğinde ormanlarımıza can ve bize nefes olur. Merhaba. Plastik şişeler, ambalajlar, naylonlar ve metal kutular bana emanettir. Plastik doğada yüzyıllarca yok olmadan kalabilir. Bu yüzden onu çöpe değil, bana atmalısın. Geri dönüşüm tesisine giden plastikler parçalanarak ham maddeye dönüştürülür ve yeni ürünlerin yapımında kullanılır. Böylece petrole olan bağımlılığımız azalır, enerji tasarrufu sağlanır ve en önemlisi plastiklerin denizlere, toprağa karışıp canlılara zarar vermesi engellenir. Ancak unutma, içi tamamen temizlenmemiş gıda ambalajları veya tehlikeli kimyasal kapları süreci bozar. Bana attığın her doğru plastik, doğaya bırakılan kalıcı bir yükün hafiflemesidir. Merhaba, şeffaf ve renkli cam şişelerin, kavanozların eviyim. Cam, doğadaki en saf ve en dürüst malzemelerden biridir. Kalitesini hiç kaybetmeden sonsuz kez yeniden eritilebilir. Camı çöpe atmak yerine bana bıraktığında, yüksek sıcaklıklarda eritilerek yepyeni şişelere ve kavanozlara dönüştürülür. Bu sayede kum, soda ve kireç gibi doğadan çıkarılan ham maddeler korunur ve enerji tasarrufu sağlanır. Ancak dikkat! Pencereler, aynalar, porselenler ve ampuller benimle uyumlu değildir. Yapıları farklıdır. Camın sonsuz döngüsüne katkı sağlamak senin elinde. Merhaba. Meter'in, alüminyum kutuların ve çelik kapakların güvenli limanıyım. Yer altından maden çıkarmak hem doğayı tahrip eder hem de çok büyük bir enerji harcar. İşte bu yüzden metalleri bana bırakmalısın. Tesislerde eritilen metaller, kalitesinden hiçbir şey kaybetmeden yeniden şekillendirilir. İster bir içecek kutusu, ister bir araba parçası olur. Metalin geri dönüşümü, maden ocaklarının doğaya verdiği zararı azaltır ve devasa bir enerji tasarrufu sağlar. Boş kutularını ezerek bana atman, süreci çok daha kolaylaştırır. Merhaba. Çöp sandığın ama aslında doğanın kalbi olan organik atıkların dostuyum. Meyve sebze kabukları, çay posaları, kahve telveleri ve kuru yapraklar bana aittir. Evsel atıkların yarısından fazlasını oluşturan bu organik malzemeleri çöpe attığımızda çöp depolama alanlarında metan gazı üretirler. Oysa bana bıraktığında kontrollü tesislerde komposta dönüştürülerek toprağa can suyu olurlar. Toprağın verimini artırır,
kimyasal gübre ihtiyacını azaltır ve doğanın kendi döngüsünü tamamlamasını sağlarlar. Plastik veya poşetleri benimle karıştırma. Doğaya borcumuzu toprakla ödeyelim. Merhaba. Diğer renklerin sahiplenemediği, geri dönüştürülemeyen atıkların son durağıyım. Hijyenik ürünler, tuvalet kağıtları, toz torbaları veya tamamen kirlenmiş, ayrıştırılamayan atıklar bana gelir. Geri dönüşüm sisteminin düzgün çalışabilmesi için yanlış atıkların sisteme karışmaması gerekir. İşte ben bu yüzden bir filtre görevi görürüm. Geri dönüştürülemeyenleri diğerlerinden ayırarak sistemin tıkanmasını engellerim. Beni sadece gerçekten başka çaresi kalmamış atıklar için kullan. Çünkü doğayı korumak her atığı doğru yere bırakmakla başlar. Mavi, sarı, yeşil, gri, kahverengi. Sokaklarda, okullarda, parklarda, hayatımızın her köşesinde sessizce duran bu renkler, yalnızca birer atık noktası değil, dünyamızın ve ülkemizin kaderini belirleyen birer dönüm noktasıdır. Maviyle koruduğumuz her ağaç, sarıyla denizlerden sakındığımız her plastik, yeşille yeniden canlandırdığımız her cam, açık griyle sakladığımız her maden, kahverengiyle toprağa verdiğimiz her can suyu ve koyu griyle kurduğumuz o hassas denge. Hepsi yalnızca çevremizi değil, geleceğimizi de şekillendiriyor. Çünkü geri dönüşüm yalnızca doğayı korumaktan ibaret değildir. Aynı zamanda ülkemizin ekonomisine can veren, dışa bağımlılığı azaltarak cari açığı kapatan devasa bir kalkınma hareketidir. Ham madde ithalatına ödediğimiz milyarlarca liranın bu topraklarda kalması, endüstrimizin güçlenmesi ve yeni istihdam alanlarının açılması attığımız her doğru adıma bağlıdır. Kutular yerli yerinde, görev başında. Çünkü temiz bir dünya, güçlü bir ekonomi ve tertemiz bir gelecek, atıklarımızı doğru kutularda buluşturduğumuz kararlı adımlarla mümkündür.